Selam arkadaşlar. Neler yapıyorsunuz görüşmeyeli? Bugünkü konumuz isimler ve çoğulları. Bugüne kadar öğrendiğimiz kelimelerin çoğu isim. O zaman isim nedir? Önce oradan başlayalım. İsim, canlı veya cansız varlıkları, kavramları tanımlayabilmemizi sağlayan kelimelerdir. İsimlerin çeşitleri var tabii. Onları oluşlarına göre gruplara ayırmak istersek iki gruba ayırabiliriz. 1. Somut isimler. Yani 5 duyu organımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz şeyler. Örneğin masa, ördek, mor. 2. Soyut isimler. Yani 5 duyu organımızın hiçbiriyle algılayamadığımız şeyler. Örneğin hayal, zeka, uyku. Uyku ilginç bir kelime. Burada bu resimde gördüğümüz kişiler, hayvanlar uyuyorlar ve evet onları görüyoruz ve onlar somut. Ama Türkçe'de uyku onların içinde bulunduğu durumu tanımlar. Bu durum soyuttur. Dolayısıyla uyku soyut bir kelime. Peki, isimleri adlandırılma şekillerine göre ayırmak istersek gene iki gruba ayırabiliriz. 1. Cins isimler. Yani genel türdeki kişileri, varlıkları, yerleri tanımlayan isimler. Cins isimler daha geneldir ve cümle başına gelmedikleri sürece büyük harfle başlamazlar. Mesela nehir, şehir, kadın. 2. Özel isimler. Özel isimler belirli bir kişiyi, varlığı, yeri tanımlayan isimlerdir ve her zaman büyük harfle başlarlar. Örneğin Kızılırmak, İzmir, Gülsen. Peki isimleri sayılarına göre ayırmak istersek o zaman 3 gruba ayırabiliriz. 1. Tekil isimler. Yani sayısal olarak bir tane olan isimler. Örneğin asker, ağaç, aslan. Tekil isimler yalın haldedir. Biz sözlükte isimleri tekil ve yalın olarak buluyoruz o zaman. Değil mi? Peki. 2. Çoğul isimler. Yani sayısal olarak birden fazla olan isimler. Örneğin askerler,
ağaçlar, aslanlar. Çoğul isimler de yalın haldedir arkadaşlar. Yani bir ismin çoğul olması, çoğul eki alması onun halini değiştirmez. Peki. 3. Topluluk isimleri. Yani biçim olarak tekil, anlam olarak çoğul olan isimler. Mesela ordu, orman, sürü. Bizim bugünkü konumuz çoğul isimler. Hadi bakalım, Türkçe'de bir isim nasıl çoğul hale getiriliyor görelim. Daha önce dediğim gibi Türkçe'de sesli harfler önemli. Neden? Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için birçok ek var. Bu ekleri kelimenin son sesli harfiyle ekin seslisi arasındaki uyuma göre kullanırız. O zaman çoğul isimleri öğrenmeden önce bu sesli uyumuna göz atmamız gerekiyor. Bakın, Türkçe'de 8 tane sesli harf var değil mi? Hangileri? A, E, Ö, İ, O, Ö, U, Ü. Bu sesleri iki gruba ayıracağız şimdi. 1. Kalın sesliler. 2. İnce sesliler. Kalın sesliler A, I, O, U. İnce sesliler E, İ, Ö, Ü. Arkadaşlar bu iki başlıktaki kalın ve ince sıfatları aslında arka ve ön demek değil. Bu sıfatların anlamları şu. Ancak eğer bu sıfatlar herhangi bir sesi tanımlıyorlarsa şu anlama gelirler. Kalın, pes, ince, tiz. Peki o zaman neden Türkçe ve İngilizce bu seslileri adlandırırken farklı isimler kullanmışlar? Çünkü bu seslilerin iki özelliği var. Birincisi duyulan ses, ikincisi dilimizin pozisyonu. Kalın seslileri telaffuz ederken dilimiz alt dişlere değmez. Yani geride pozisyon alır. Ses kalındır. Bakın şimdi beraber telaffuz edelim ve lütfen hem sese hem dilimizin pozisyonuna dikkat edin. Benden sonra tekrar edin. A, Ü, O, U. İnce seslileri telaffuz ederken dilimiz alt dişlere değer. Yani ileride pozisyon alır. Ses incedir. Bakın lütfen gene hem sese hem dilimizin pozisyonuna dikkat ederek benden sonra tekrar edin lütfen. E, İ, Ö, Ü. Fark ettiniz değil mi? Kalın seslilerle ince sesliler arasında hem dilimizin pozisyonu bakımından hem ses bakımından fark var. İşte Türkçe burada duyulan sesi seçmiş, İngilizce dilimizin pozisyonu. Bu kadar. Peki, size daha önce bir şey daha demiştim. Demiştim ki, Türkçe'de bir tane sesli harfle bir hece oluşturabilirsiniz ama bir tane sessiz harfle hece oluşturamazsınız.
Dolayısıyla Türkçe bir kelimede kaç tane sesli harf varsa o kadar hece vardır. Peki şimdi size çok heceli Öztürkçe kelimelerle ilgili bir özelliği söyleyeceğim. Burada Öztürkçe kelime derken yabancı kökenli olmayan kelimeleri kastediyorum. Arkadaşlar, çok heceli Öztürkçe bir kelimenin ilk seslisi kalınsa onu takip eden diğer sesliler de kalındır. Çok heceli Öztürkçe bir kelimenin ilk seslisi ince ise onu takip eden diğer sesliler de incedir. Demek ki çok heceli Öztürkçe kelimelerde kelimenin kendi içindeki sesli uyumunu sağlayan, belirleyen harf ilk sesli harf. Kısaca diyebiliriz ki Öztürkçe bir kelimede ya bütün sesliler kalındır ya da bütün sesliler incedir. Demek ki arkadaşlar bir kelimede hem ince sesli hem kalın sesli varsa o kelime yabancı kökenli bir kelimedir. Yabancı kökenli olup olmadığını bir kelimenin nereden anlıyorduk? Hatırlayın lütfen. İlki şapkalı olan kelimeler ve şapka olmadığı halde, şapka kullanmadığı halde ince telaffuz edilen kelimeler. İkincisi de şimdi öğrendiğimiz büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeler. Mesela bakın, güneş. Güneş iki heceli bir kelime. Çünkü iki seslisi var. Ü ve E. İlk seslisi Ü ince bir sesli. Onu takip eden diğer sesli E, o da ince bir sesli. Demek ki büyük ünlü uyumuna uyuyor. Tamamen Öztürkçe bir kelimedir demiyorum şimdilik. Çünkü bunun için bir kelimenin yabancı kökenli olup olmadığını veya Öztürkçe olup olmadığını anlamak için kullanılan yöntemlerden sadece ikisini öğrendik. Birkaç tane daha var. Dolayısıyla diyebilirim ki bu kelime Öztürkçe kelime olma yolunda ilerliyor. Peki ya tiyatro? Tiyatro üç heceli bir kelime. Çünkü üç seslisi var değil mi? İ, A, O. Kelimemizin ilk seslisi İ ve ince bir sesli. Onu takip eden A ve O kalın sesliler. O zaman tiyatro büyük ünlü uyumuna uymuyor. Demek ki tiyatro yabancı kökenli bir kelime. Tamam. Şimdi isimlerin çoğullarına geçebiliriz. Çoğul eki şu. Lar, ler. Gördüğünüz gibi çoğul ekinin iki varyantı var. Türkçe bir ismi çoğul yapmak için ismin sonuna bu eklerden birini ekliyoruz. Mesela kutu. Kutu. Eğer birden fazla kutudan bahsediyorsak kutular. 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 Örneğin kedi. Kedi. Birden fazla kediden bahsediyorsak kediler. 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 Peki
Bu iki varyant arasında hangisini kullanacağımıza nasıl karar veriyoruz? Kelimenin son sesli harfine göre karar veriyoruz. Bakın, kural şu. Son sesli kalınsa lar kullan. Son sesli ince ise ler kullan. Bunun sebebi şu. Eğer son sesli kalınsa kalın sesli içeren çoğul ekini kullanmamız lazım. Böylece sesli uyumunu yakalayalım. Eğer son sesli ince ise ince sesli içeren çoğul ekini kullanmam lazım. Böylece sesli uyumunu yakalamam lazım. Mesela bakın, kutu kelimesini inceleyelim. Kutu kelimesinin son seslisi U ve kalın bir sesli. O zaman kalın sesli içeren çoğul ekini kullanmam lazım. Lar, kutular, kutular. Kedi kelimesinde ise son sesli i ve ince bir sesli. O zaman ince sesli içeren çoğul ekini kullanmam lazım. Kediler, kediler. Buna sesli uyumu diyoruz arkadaşlar. Büyük ünlü uyumundan çok bu sesli uyumuna ağırlık vereceğiz. Çünkü büyük sesli uyumu kelimenin kendi içindeki sesli uyumudur. Ve eğer Türkçe bir dil bilgisi sınavına girecekseniz veya hangi kelime Öztürkçe, hangi kelime yabancı kökenli bir kelime diye özel bir ilginiz varsa evet, büyük ünlü uyumu iyi bir bilgi. Fakat konuşurken bizi ilgilendiren, öğrenmemiz gereken sesli uyumu bu kelimenin son seslisiyle ekin seslisi arasındaki kalın, ince sesli uyumudur. Dolayısıyla ben sesli uyumu ifadesi dediğimde lütfen bunu algılayın. Çünkü çok kullanacağız. Ayrıca tüm eklerde kullanılan sesli uyumu budur. Varyantları seçerken bu sesli uyuma göre davranıyoruz. Ve karşınıza sadece 2 değil, bazen 4 varyantlı ekler çıkacak. O yüzden önemli. Tamam mı? Peki. Şimdi bir kelimeyi daha çoğul yapalım. Köpek. Köpek. Eğer birden fazla köpekten bahsediyorsak, köpek kelimesinin son seslisi e ve ince olduğu için ince sesli içeren çoğul ekini kullanmam lazım. Ler. Köpekler. Köpekler. Peki. Araba. Araba. Eğer birden fazla arabadan bahsediyorsak, araba kelimesinin son seslisi a ve kalın bir sesli olduğu için kalın sesli içeren çoğul ekini kullanmam lazım. Yani lar. Arabalar. Arabalar. Peki. Defter. Defter. Eğer birden fazla defterden bahsediyorsak, defter kelimesinin son seslisi e ve ince bir sesli. Öyleyse ince sesli içeren çoğul ekini kullanmam lazım. Ler.
defter, ler, defterler. Top, top. Eğer birden fazla toptan bahsediyorsak, top kelimesinin son seslisi o ve kalın bir sesli. Zaten tek seslisi var. Tek heceli bir kelime değil mi? Kalın olduğu için kalın sesliyi içeren çoğul ekini kullanmam lazım. Yani lar, top, lar, toplar. Mesela arkadaş. Arkadaş. Hadi videoyu durdurup arkadaş kelimesini siz çoğul yapın. Cevap geliyor. Arkadaş kelimesinin son seslisi a ve kalın bir sesli. O zaman kalın sesliyi içeren çoğul ekini kullanmam lazım. Yani lar, arkadaş, lar, arkadaşlar. Peki, göz. Göz. Yüzümüzde iki göz var değil mi? Çoğulu nedir? Cevap geliyor. Göz kelimesinin son seslisi ö ve ince bir sesli. O zaman ince sesliyi içeren çoğul ekini kullanmam lazım. Ler, göz, ler, gözler. Peki, kuş, kuş. Eğer birden fazla kuştan bahsediyorsak, çoğulu nedir? Cevap geliyor. Kuş kelimesinin son seslisi u ve kalın bir sesli. O zaman lar çoğul ekini kullanmam lazım. Çünkü kalın sesliyi içeren çoğul eki lar. Kuş, lar, kuşlar. Peki, ütü. Ütü. Birden fazla ütüden bahsediyorsak, çoğulu nedir? Cevap geliyor. Ütü kelimesinin son seslisi ü ve ince bir sesli. O zaman ler çoğul ekini kullanmam lazım. Çünkü ince sesliyi içeren çoğul eki ler. Ütü, ler. Ütüler. Fırın. Fırın. Peki. Çoğulu nedir? Cevap geliyor. Fırınlar. Neden? Çünkü fırın kelimesinin son seslisi ı ve kalın bir sesli. O zaman çoğul ekinin de seslisinin kalın olması gerekiyor. Lar, fırın, lar, fırınlar. Ev, ev.
Peki. Çoğulu nedir? Cevap geliyor. Evler. Neden? Çünkü ev kelimesinin son seslisi e ve ince bir sesli. O zaman çoğul ekinin seslisinin de ince olması gerekiyor. Ler. Evler. Evler. Şimdi eki ve kuralı kaldıralım, onları görmeden birkaç kelimeyi çoğul yapalım. Ama kalın ve ince seslilerin aklınızda kalması için küçük bir tüyo verebilirim. Bakın, ince sesliler e ve bütün noktalı sesli harfler. Geri kalan sesli harfler kalın. Tamam. Şimdi silelim hepsini ve bazı kelimeleri bunları görmeden çoğul yapalım. Fil. Fil. Peki çoğulu nedir? Cevap geliyor. Filler. Fil kelimesinin son seslisi ince olduğu için ler çoğul ekini kullandık. Peki insan. İnsan. Peki ya birden fazla insandan bahsediyorsak çoğulu nedir? Cevap geliyor. İnsanlar. Çünkü insan kelimesinin son seslisi kalın, çoğul ekinin de seslisi kalın. İnsanlar. İnsanlar. Şimdi artık kelimeyi ve eki ayrı ayrı görmemize gerek yok, değil mi? Tamam. Bundan sonraki kelimeleri direkt çoğul yapalım. Meyve. Peki. Çoğulu nedir? Cevap geliyor. Meyveler. Neden? Çünkü meyve kelimesinin son seslisi ince. O yüzden ler çoğul ekini kullandım. Ler çoğul eki ince sesliyi içeren çoğul eki değil mi? Meyveler. Peki elma. Eğer birden fazla elmadan bahsediyorsak çoğulu nedir? Cevap geliyor. Elmalar. Çünkü elma kelimesinin son seslisi kalın. O yüzden lar çoğul ekini kullandım. Çünkü lar çoğul eki kalın sesliyi içeren çoğul eki. Elmalar. Peki. Sebze. Eğer birden fazla sebzeden bahsediyorsak çoğulu nedir? Cevap geliyor. Sebzeler. Çünkü sebze kelimesinin son seslisi ince, dolayısıyla ler çoğul ekini kullandım. Peki lahana? Birden fazla lahanadan bahsediyorsak çoğulu nedir? Cevap geliyor. Lahanalar. Neden? Lahananın son seslisi kalın, lar çoğul ekini kullandım o yüzden. Lahanalar. Dal. Peki. Çoğulu nedir? Cevap geliyor. Dağlar. Neden? Çünkü dağ kelimesinin son seslisi kalın, o yüzden lar çoğul ekini kullanmam lazım. Dağlar. Peki, gazete. Peki ya çoğulu nedir?
Cevap geliyor. Gazeteler. Neden? Gazetenin son seslisi ince, o yüzden ler çoğul ekini kullanmam lazım. Gazeteler. Peki, çiçek. Peki ya çoğulu nedir? Cevap geliyor. Çiçekler. Neden? Çünkü son seslisi e ve ince bir sesli. O yüzden ler çoğul ekini kullanmam lazım. Çiçekler. Dal. Peki çoğulu nedir? Cevap geliyor. Dallar. Neden? Çünkü dal kelimesinin son seslisi kalın, o yüzden lar çoğul ekini kullandım. Dallar. Şimdi ekranda 15 tane isim göreceksiniz. Onları alfabe ve şapka videolarında öğrendik. Lütfen bir kağıda hepsinin çoğullarını yazın ve sonra hepsini sesli telaffuz edin. Anlamlarını hatırlamıyorsanız önemli değil. Çünkü cevaplarda anlamlarını bir daha göreceksiniz. Hazır olduğunuzda videoyu tekrar başlatıp cevapları görebilirsiniz. Başarılar. Cevaplar geliyor. Bakın, çoğul eki. Hadi bakalım başlayalım. Lütfen hem tekil hem çoğul kelimeyi benden sonra tekrar edin. Masa. Masalar. Atkı. Atkılar. Gül. Güller. Ok. Oklar. Silgi. Silgiler. El. Eller. Kitap. Kitaplar. Tilki. Tilkiler. Muz. Muzlar. Hırsız. Hırsızlar. Kök. Kökler. Ekmek. Ekmekler.
Ördek. Ördekler. Lamba. Lambalar. Havlu. Havlular. Kaç doğrunuz var? Aşağıya bana yazın lütfen. Peki, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aa! Aa! Pozisyonu geridedir. Aa! Alfabe ve video A. I. İnce. Aa! Yüzümüzde iki göz var değil mi? Aa! Yüzümüzde iki göz var değil mi? Aa! Çoğul ekinin de. He. Çünkü varlıkları çünkü çoğul sesliği içeren çoğul eki